Herkese yeniden merhaba dostlar. Sibel Özgür YouTube kanalına hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Bugün bilinçaltı ile ilgili çok acayip bir konu konuşacağız. İstekleriniz neden hala gerçekleşmiyor ve gerçekleşmesi için neler yapmalısınız? Bunu konuşacağız ve size garanti ediyorum. Bu videoyu iyice izleyip, anlayarak, benimseyerek hayatınıza uyguladıktan sonra istekleriniz kesinlikle gerçekleşecek ve bir hayal olmaktan çıkıp olma durumuna geçecek. Detayları videoda konuşacağız. İyi seyirler diliyorum. Bu videoyu izlediğinize göre muhtemelen bugüne kadar isteklerinizi gerçekleştirmek için birçok manifest çalışması yaptınız. İşte düşün olsun, hayal et olsun, iste olsun gibi belki de binlerce, belki milyonlarca video izlediniz. Abartmıyorum. Bu işi gerçekten ciddiye alıp milyonlarca video izleyen var dünya üzerinde. Evet yapıyoruz ama olmuyor. Bir şey istiyoruz, gerçekleştirmeye çalışıyoruz, olmuyor. Her şeyi tam yaptım. Binlerce teknik var. Hepsini araştırdım, kendime uygun olanı aldım, yaptım, olmadı. Yaptım, olmadı. Arkadaşlar, sadece manifest tekniklerinde değil, hayatımızın her alanında bir şeyi yaparken, bir eylemi yaparken, neyi, neden yaptığımızı bilmediğimiz sürece yaptığımız o eylemden asla hayır gelmez. Bunu bir kere aklınıza yazalım. Şimdi birçok yöntem var, birçok teknik var. Biliyorsunuz bunları siz de araştırıyorsunuz. Ancak arkadaşlar hepsinin, bütün hepsinin ortak bir noktası var. Bakın bu videoyu gerçekten iyice dinleyip, anlayıp, ne demek istediğimi anlayıp, benimseyip hayatınızda entegre ettikten sonra hayatınızın ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Ben boşuna başta garanti ediyorum yazmadım. Biliyorsunuz ki ben bu kanalda her zaman yaşadığım, deneyimlediğim şeyleri paylaşıyorum. Şimdi size çok fazla teknik bilgiyle, bilimsel verilerle boğmayacağım. Ancak bazı şeyleri de bilmeniz gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Her ne yapıyorsanız yapın, yaptığınız işin, yani seçtiğiniz tekniklerde yaptığınız şeyin mantığını bilmek zorundasınız. Rastgele yapılmış bir iş size hiçbir fayda sağlamaz. Yalnızca anlık olarak tıpkı bir ağrı kesici gibi sizi mutlu eder. O anda bir şey yapmış olmanın verdiği o umutla, evet ben yaptım olacak umuduyla belki anlık olarak mutlu olabilirsiniz. Ancak bunun devamının olabilmesi için, yani hayatta bir şeyleri gerçekleştirebiliyor olmanız için yaptığınız şeyin mantığını iyice anlamanız şart. Şimdi bunu anladık. Tamam, çok güzel. Hepsinin ortak bir noktası var dedik ve hepsi aslında bilincimize değil, bilinçaltımıza yönelik çalışmalar. Bakın, bilinç yalnızca hayatımızın %4'ünü yönetir. Geriye kalan %96'lık kısmı bilinçaltı yönetiyor. Ve biz bilince yönelik çalışmalarla bu işi başaramayız. Tamam mı? Şimdi bilinçaltı, yani şöyle düşünün, %4'lük bir kısım bilinç bizim üzerinde durduğumuz, var olduğumuz alan diyelim. Bilinçaltı o buzdağının suyun altında kalan o kısmına çalışacağız arkadaşlar. Çünkü orası %96 ve orayı çok iyi anlayıp yönetmemiz gerekiyor. Şimdi bu bilinçaltı diyoruz. Evet, bu hepimizde var. Bu %96'lık o suyun altında kalan kısmı nasıl dönüştüreceğiz? Yani yaptığınız çalışmaları oraya yönelik yapmanız gerekiyor. Tamam mı? Burada da anlaştık. Şimdi bir şeyi hayal ediyorsunuz. İstiyorsunuz. Çok istiyorsunuz. Fakat o sizin için bir hayal olarak kalmaya devam ediyor. Bakın, istediğiniz şey, hayaliniz hayal olarak kaldığı sürece hayal olarak kalacaktır.
hayali hedefe dönüştürmek ilk basamak. Bir şeyi hayal edebiliyorsanız eğer, yani onu hayal edebilme kapasiteniz varsa eğer, o şeyin gerçekleşme olasılığı da var demektir. Evrendeki o sonsuz olasılıklar deryasında sizin için her ihtimal var edilmiş. Bakın, siz bir şeyi yaratmıyorsunuz. Siz sizin için yaratılan sonsuz olasılıkların içinden seçim yapıyorsunuz. Bu seçimi de hayal, yani şimdi hayal edebiliyorsanız eğer bir yerde var. Var ki hayal edebiliyorsunuz. Siz o olan şeyi hayatınıza çekmekle yükümlüsünüz. Bir mıknatıs gibi çekeceksiniz. O olasılığı seçerek. Tamam mı? Yani sizin hayal edip de ulaşamayacağınız bir ihtimal yok. Her ihtimal, hayal edebildiğiniz her ihtimale ulaşma şansınız var. Tıpkı bir elbise dolabı gibi düşünün bunu. Bir yere gideceksiniz, hazırlanıyorsunuz, dolabınızın kapağını açıyorsunuz, içerisindeki askılarda asılı kıyafetleri ya da katlı olarak duran kıyafetler sizin seçenekleriniz. Siz bir yere giderken ben acaba bugün kırmızı kazağımı mı giysem yoksa siyah elbisemi mi giysem diye düşünebiliyorsanız, yani bunun tasarımını kafanızda yapabiliyorsanız, demek ki sizin dolabınızda kırmızı kazak ve siyah elbise var. Olmasa bugün onu mu giysem diye düşünemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani buna benziyor bu. Şimdi bir yerlerde, evrende sonsuz olasılıklarımız var. Ve bizim hayal ettiğimiz, istediğimiz şeyi gerçekleştirmiş olan bir yüksek benliğimiz var. Yani şimdi biz buradayız, hayalimiz şu dağın tepesinde. Bu arada şu dağın dememin sebebi direkt Uludağ'ı görüyorum şu anda dostlar. Şimdi Uludağ'ın tepesinde bir hayalimiz var. Ben buradayım, hayalim Uludağ'ın tepesinde duruyor. Ben diyorum ki ya ben ona ulaşamam ki. Tamam, ulaşabileceğimi artık biliyorum. Çünkü ben onu hayal edebiliyorsam oraya ulaşabilirim demektir. Bu bir kere cepte. Şimdi benim o olasılığı kendime çekebilmem için o olasılıkta yaşayan yüksek benliğimle temas kurmam gerekiyor. Orada yüksek bir Sibel var. Burada Sibel var, orada yüksek bir Sibel var. Ben Sibel'e sesleniyorum. Diyorum ki, Sibel, yüksek Sibel, bana oraya nasıl ulaşacağımı söyle. Sen oraya nasıl çıktın? Nasıl ulaştın? Ben de ulaşmak istiyorum diye bağlantı kurduğumuz anda yüksek benliğiniz, emin olun ki kalbinizin sesi ve hissiyatlar aracılığıyla sizinle konuşacaktır. Bakın, bunu garanti ediyorum. Bunu deneyin. Denemesi bedava. Yani dediğimiz gibi sen o olasılığı yaratmıyorsun. Yani olmayan bir şeyi yaratmıyorsun. Senin için zaten Yaradan tarafından daha önceden yaratılmış bir seçeneği tercih ediyorsun. Şimdi bunu seçme yollarını, hayatımıza çekme yollarını konuşacağız. Şimdi bu seçeneği hayatına, o hedef artık bak hayal olmaktan çıktı. Hedef oldu o senin için. Oraya bilinçli zihninle gidemezsin. Tamam mı? Şimdi ne dedik? Bilinçli zihnin senin %4'ünü yönetiyor. Bilinçaltı senin %96'ını kontrol ediyor. Şimdi o halde %96'lık bir kısımla hayatınızda bazı şeyleri gerçekleştirme ihtimaliniz varken ne diye %4'lük bir kısmın içine sıkıştırıyorsunuz kendinizi? Bilinçaltında çalışın dostlar. Bilinçaltında çalışın. Çünkü bilinçle oraya gidemezsiniz. Çünkü bilinç şöyle der. O bir hayal. Sen ona ulaşamazsın. Senin imkanların buna el vermez. Tamam mı? Şimdi bunu anladık. Bunu böyle defalarca üstüne basa basa tekrar ediyorum ki dostlar, hani iyice anlaşılmasını istediğim için. Şimdi yüksek benlikle iletişim kurma konusunu dedik ya, içinize yönelin diye. Yani yüksek benliğinizle bir şekilde iletişim kurmanız gerekiyor. Size oradan rehberlik edecek, size oradan bilgi verecek, yönlendirecek sizi. Bunu da meditasyonla yapabilirsiniz. Meditasyon nedir? Bunu ayrı bir videoda konuşacağız. Meditasyon sadece oturup om deyip frekans müzikleri dinlemek değildir dostlar. Siz gün içerisinde koşuştururken bile, iş yerinde çalışırken bile meditasyon yapabilirsiniz.
Çok fazla bu konularda teknik bilgilere takılmayın. Bakın, kalıplara takılmayın. Kendi meditasyonunuzu ve kendi yaratımınızı, kendi manifest tekniğinizi geliştirin. Çünkü sizden iyi kimse bilemez bunu. Evet, teknikler var. Evet, bunları yapıyoruz. Ama bunları neden yaptığımızı bileceğiz bir. İkincisi, bunları yaptıkça zamanla kendi manifest tekniğinizi geliştireceksiniz. Yani bunların hepsi yaşanmış ve tecrübeyle sabittir. O yüzden sizlerle paylaşıyorum zaten. Yani meditasyon bir olma halidir. Şimdi olma haline geldik. Asıl can alıcı yere geldik dostlar. Olma hali nedir? Olma hali. Şimdi meditasyonda aslında meditasyon bizi olma haline hazırlayan bir şey. Yani siz meditasyonla çekmiyorsunuz o hedefinizi. Meditasyonla kendinize çekmiyorsunuz. Meditasyon sizi hedefinizi kendinize çekme ve manifest aşamasına hazırlıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Sizi anda tutarak, anda kalmanız gerekiyor. Bakın, geçmiş, gelecek yok. Tamam mı? Bu insanoğlunun hayatını düzene koyabilmek ve bazı şeyleri, yani bir düzen oluşturmak için hayatta insanoğlunun lineer olarak icat ettiği bir şeydir zaman. Ne vardır? Yani lineer dediğimiz geçmiş, şimdi ve gelecek vardır zamanda. Ama biz bu çalışmaları yaparken zamanı unutuyoruz dostlar. Geçmiş yok, gelecek yok. Yalnızca şimdi var. Bu da cebimizde tutmamız gereken başka bir şey. Tamam mı? Yani bu şimdide kalma olayını bize sağlayan şey meditasyon. Şimdi çekim olayını şu anda kalarak yapıyoruz. Bakın, geçmiş yok, gelecek yok. Bitti. Şu andayız biz. Şu anda gerçekleşiyor çekim. Yaratım zaten gerçekleşmişti. Bakın, tekrar ediyorum. Yaratım zaten gerçekleşmişti. Orada bir yerde duruyordu. Ama biz o duranı kendimize çekmek için şimdi de olmak zorundayız. Anda kalmak zorundayız. Bunu yapamazsanız boşuna hiçbir çalışmayı yapmayın. Yaparken anda kalmanız gerekiyor. Geçmişle ilgili kafanıza bazı şeyler gelecek, gelecekle ilgili kaygılarınız olacak. Evet, olsun, geçsin, bırakın, zihninizden geçsin. Onlarla savaşmayın. Bırakın geçsinler. Siz sadece tekrar ana dönmeye çalışın. Andasınız şu anda. Şimdi dostlar, geldik en civcivli kısma. Öncelikle sakin kalıyoruz. Sakin, bakın, heyecanlanmayın. O anda enerji bedeninizde hissedeceğiniz aktivasyon sizi heyecanlandıracaktır. Heyecan yok, sakin. Andayız, sakiniz. Ve çekimin gerçekleşeceğinden, o anda o olma durumuna gireceğinden emin bir sakinlikteyiz. Tamam mı? Şimdi dostlar, işte bütün o alfa frekansları, meditasyonlar falan filan size dedim ya, yani ana getirmeye çalışıyor. Şimdi anda mıyız? Sakin miyiz? Tamam. İşte şimdi bilinçaltının kapısından geçebiliriz. Şu an hazırız. Peki bilinçaltı nasıl ikna edilir? Bakın dostlar, şimdi burada hangi manifest çalışmasını yapmalıyım? Bütün manifest çalışmaları sizin bilinçaltınızı bir şeyin olduğuna, bakın, olacağına değil, olduğuna, zaten var. Az önce verdiğim o Uludağ'ın tepesi zirvesi örneği. Zaten olan bir şeyin şu anda hayatınızda tezahür etmeye başladığını ikna etmeye yöneliktir. Bütün manifest çalışmaları, hepsi. Şimdi siz hangi çalışmayı yapacağım diye düşünüyorsanız kendi tekniğinizi, yönteminizi geliştirebilirsiniz dostlar. Tamam mı? Şimdi burada nasıl yaptığınızın bir önemi yok. Ama bilinçaltınızı o şeyin şu anda olduğuna ikna etmek zorundasınız. Zorunda olduğunuz şey bu işte. Bilinçaltınızı o ihtimalin, o olasılığın, o hedefinizdeki o olasılığınızda yaşayan halinizin şu anda hayatınızda tezahür ettiğine inandırmak zorundasınız. Bunun bir yolunu bulmak zorundasınız. Bu tamamen size kalmış.
Dediğim gibi tekniklere bağlı kalmanıza gerek yok. Elbette ki önce onlardan yararlanın ama zamanla zaten kendi tekniğinizi buluyorsunuz. Şimdi bilinçaltı nasıl bir şey? Dostlar, bilinçaltını bir çocuk gibi düşüneceğiz. Şimdi bir çocuğu ikna etmek için nasıl davranırız? Sevgi dolu, sevecen, nazik, değil mi? Mesela şimdi çocuklar inatçıdır. İnandıkları, bildikleri bazı şeyler vardır. Onun dışına çıkmak istemezler. Demek istediğim, burada bir çocukla konuşuyormuşsunuz gibi nazik ve sabırlı olmalısınız. Sevgi dolu, nazik ve sabırlı. Bir çocuğu istemediği, direndiği bir şeye ikna etmeye çalıştığınızı düşünün. Tamam, yani bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi o bir çocuk, sizin içinde saf niyetleri olan, hep sizin iyiliğinizi isteyen çocuklar vardır ya, yani bütün çocuklar böyledir. Bir kötülük yoktur içlerinde. Sizin iyiliğinizi isterler ve orada hani onu bir şekilde yapmayı istemediği bir şey ikna edeceğiz. Yani onun fikrini değiştireceğiz. Onun alıştığı şeyi değiştireceğiz bilinçaltı çalışmasında. Tamam. Şöyle de düşünebilirsiniz. Yani onu bir çocuk gibi nazik davranmanın yanında şöyle de bir şey hayal edebilirsiniz. Çok sevdiğiniz biri var. Yani gerçekten sizin için çok önemli, değerli biri var. Ve onu şu anda henüz gerçekleşmemiş bir şey, yani diyelim ki bir şey ileride gerçekleşecek onun için ve siz o ileride gerçekleşecek şeyin şu an gerçekleştiğine onu ikna etmeye çalıştığınızı düşünün. Yani bunu onun iyiliği için yapıyorsunuz. Tamam mı yani? Geçici bir süre için ona yalan söylediğinizi ama bunun tatlı bir yalan olduğunu düşünün ve sevdiğiniz bir kişiyi kesinlikle o şeyin şu anda olduğuna, zaten olacağını biliyorsunuz, o şeyin gerçekleşecek ama şu anda gerçekleştiğine biraz yani öne almış oluyorsunuz. O kişiyi nasıl ikna edersiniz? İşte bilinçaltını bu şekilde kesinlikle inandırmanız gerekiyor. O şeyin olduğuna. İleride değil, şimdi oldu. Olacak değil, oldu, şu anda oldu. O olma halini aktive ediyorsunuz şu anda. Şimdi bunu yapmazsanız bir gün hep olacak. Çünkü hep ileriye doğru gidecek ve şu an hep kaçacak. Şu an ilerinin geçmişi değil mi? Yani şimdiki zaman geleceğin geçmişi değil mi? O zaman hep sizden kaçacak. Yani siz bir adım gideceksiniz, o bir adım uzaklaşacak. Siz bir adım, o bir adım uzaklaşacak. Hedefinizden bahsediyorum. Dostlar, bunu şu ana çekeceğiz. İşte bütün olayımız bu. Şimdi bilinçaltını bir şekilde ikna ettik. Ona nazik davrandık. Onu ikna ettik. Ve bunu sadece bir kere değil dostlar. Yani bu bir kere de olacak bir şey değil. Çünkü %96'lık bir buzdağının, koca buzdağının altını komple değiştiriyorsunuz. Ve bunu bir kere de yapamazsınız. Burada tekrar çok önemli. Yani siz bilinçaltını ikna etmenin bir yolunu buldunuz ve aklınıza da yattı, içinize de sindi. Yani bilinçaltınızın ikna olduğunu hissetmeye başladınız. Bırakmak yok. Devam. Tekrar. Üstüne gideceksiniz. Tekrar yapacaksınız bu çalışmayı. Olana kadar. Zaten oldu. Bakın, oldu. Bunu bilinçli zihninize inandırmak zorunda değilsiniz ki zaten bilinçli zihniniz inanmayacak. Bunu inkar edecek. Siz bilinçaltınızı inandıracaksınız. Önemli olan o. Şöyle düşünün. Bir iş yerinde bir işinizi hallettireceksiniz. Bir çalışan var, normal bir işçi var, bir de patron var. Sizin işinizi halledecek kişi patron ama siz işçiyi ikna etmeye çalışıyorsunuz. Boşa zaman kaybediyorsunuz orada. Siz direkt patrona gideceksiniz. Patronu ikna edeceksiniz. Ya da bir iş yapıyorsunuz diyelim ki. Yani siz bir proje sunacaksınız böyle çok istediğiniz bir yere. Gidip orada siz o şirketin çaycısını ikna etmeye çalışıyorsunuz gibi düşünün. Sizin patronu, yöneticiyi ikna etmeniz lazım. Hani anlatabiliyor muyum aradaki farkı? Bu bunun gibi bir şey. Tamam. Şimdi oldurma sürecini tamamladık. Şu anda oldu bu. Yani onu hissediyoruz, oldu. Olacak değil. Ya da gelecekteki bir şeyi düşünüp, hayal edip hallenmiyorsunuz yani. Oldu. Şu anda oldu.
Tam o andasın. İşte o dağın zirvesindeki hedefini yaşayan yüksek benliğinin o kıyafetini giyiyorsun o anda. Tamam, sen olsun, o kişisin. O kişisin, o hedefine ulaşmış kişinin ruhu giriyor içine. Öyle düşün. Şimdi ruhu girdi, evet. Bunu hisset. Bunu hissedebildiğin kadar 17 saniye kuralı diyoruz ama bunu tutabildiğin kadar ilk başlarda çok uzun olmayacak ama sonra gittikçe daha da uzun süre bunu hissedebileceksiniz. O hisse kalacaksınız. O hisse, siz olsunuz, o kişisiniz. Hedefini gerçekleştirmiş kişisiniz. İşte olma hali bu. Bu. Başka bir şey değil dostlar ya. Çok basit. Bakın, bunu hepiniz yapabilirsiniz. Bunu yapmak için gidip de insanlara binlerce lira dökmenize gerek yok. Hepinizin bunu yapma gücü varken neden bu gücü kullanmıyorsunuz ya? Niye yani? Hani bir yere ekstra bir para ödemenize gerek yok. Birinden akıl almanıza gerek yok. Yönlendirilmenize gerek yok. Zaten kalbiniz bunu biliyor. Ben sadece bunu uyandırmaya çalışıyorum şu anda. Ve bunu yaparken herhangi bir karşılık beklemiyorum. Ben kendi yaşadığım, deneyimlediğim şeyi sizinle paylaşıyorum. Ne kadar çok kişiye ışık olursam benim için o kadar güzel bir şey bu. Başka bir beklentim yok. Tamam. Şimdi bunu belirli aralıklarla tekrar ettik. Her gün tekrar edebilirsiniz. Sabah, akşam tekrar edebilirsiniz. Yatmadan önce tekrar edebilirsiniz ki çok etkilidir uyku öncesinde. Tekrar edeceğiz dostlar. Bu da çok önemli. Çünkü tekrar bilinç... Şimdi biz bu çalışmayı ilk yaptığımızda uyuyan devi uyandırıyoruz. Tamam, uyandırıyoruz. Sonrasında tekrar ederek iyice işliyoruz bilinçaltına. İyice işliyoruz. O şey oldu. Oldu. Sahibim ben o şeye. Peki sonra ne yapıyoruz? Diyelim ki bitti. Çalışmanız bitti bir şekilde. Döndünüz normal. İşte zamanın olduğu, o lineer çizginin olduğu anlara döndünüz. Peki sonra ne yapacağız? Ne zaman olacak? Ya ne zaman olacak? Oldu mu, olmadı mı? Ha, şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz bunu yaptığınız zaman? Bilinçaltı şöyle diyor. Az önce olmuştu. Bir dakika ya. Demek ki olmamış. Yani şöyle düşünün. Birine yalan söylüyorsunuz. Ya hepimiz yalan söylüyoruz dostlar. Şimdi ben yalan söylemem diyen yazsın aşağıya yani. Hepimiz yalan söylüyoruz ve bu yalanı sadece söylemiyoruz. İkna etmeye çalışıyoruz karşı tarafı. Şimdi şöyle düşünün. Ben sizi bir şey ikna etmeye çalışıyorum. Diyorum ki bugün güneş açtı diyorum. Bak şu an hava kapalı. Şu anda güneş var havada diyorum. Tamam mı? Siz bunu görmüyorsunuz. Gözünüz bağlı. Bana inanıyorsunuz. Ama bir süre sonra aradan bir 5-10 dakika geçiyor. Evet bak güneş var, güneş var, güneş var. İşledim, sizi bir şekilde inandırdım. 5 dakika sonra diyorum ki ya keşke güneş açsa ya. Bir güneş açsa da şöyle içimiz ferahlasa diyorum. Ne oldu şimdi? Siz az önce inanmıştınız. Ben sizi şu anda alt ettim. Yani alt üst ettim ben sizi şu anda. Neye inanacağınızı şaşırdınız. Bir dakika ya, demin güneş vardı havada. Şimdi neden bunun böyle olmadığını söylüyorsun? Demin olduğunu söylüyordun. İşte çelişki. Çelişki yaratıyorsunuz orada. Tamam, çelişki yok. Oldu o şey. O hissi yani olmuş gibi yaşamak zorundasınız. Bu da kolay bir şey değil. Ama bakın emin olun zamanla yaptıkça profesyonelleşeceksiniz ve bu gerçekten o hissi yaşayacaksınız. O enerjiyi dışarıya vereceksiniz. Çünkü bir şey olduktan sonra enerjinizin yükselmesi değil mevzu. Sizin enerjiniz yükselecek ki o şey olsun. Tam tersi gibi düşüneceksiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Serbest bırakacaksınız. Serbest. Şimdi siz o şeyi oldurdunuz. O artık oldu. O hisse girdiniz, yaşadınız. Bilinçaltınızı inandırdınız. Aman fire vermek yok. Aman ha. Bir kere o yalanı söylediniz ya. Ona inandırdınız ya. Yani yalan demek çok doğru bir şey değil aslında. Ben burada hani metaforik olarak konuşuyorum. Siz onu inandırdıktan sonra tersini inandırmaya ya da ters işkillendirmeye, yani tersi konusunda işkillendirmeye gerek yok. Hiç gerek yok. Çok dikkatli davranıyoruz. O şey olmuş gibi yaşıyoruz. Ve bu şekilde dostlar işte yaratım dedikleri şey aslında yaratım olmayan, aslında daha önce yaratılmış bir seçeneği kendine çekmek olan çekim dediğimiz şey bu. Bu kadar basit. Yani çekim yasasını kullanabilmeniz için çok
çok böyle üst düzey yeteneklere sahip olmanıza gerek yok. Varken kullanın dostlar. Böyle bir yeteneğiniz var, böyle bir imkanınız varken bunu kullanın. Neden kullanmayacaksınız ki? Yani buna bir başlayın. Bakın bu konuda daha çok konuşuruz, daha güzel videolar da çekeriz. Yorumlarda yazabilirsiniz. İstediğiniz bir şey varsa ya da deneyimleriniz varsa, bu şekilde kafanıza takılan, aklınıza takılan sorular varsa yorumlar bölümüne yazın. Cevaplayalım, konuşalım birlikte. Bunların hepsi yaşanmış, denenmiş şeyler. Şimdi siz diyeceksiniz ki sen neleri gerçekleştirdin bu şekilde diyeceksiniz. Tabii ki arkadaşlar birçok şey gerçekleşiyor. Hatta gerçekleşti şu anda. Anlatabiliyor muyum? Yani benim hedeflerim bu yöntemle gerçekleşti. Anladınız mı? Gerçekleşti. Videonun sonuna doğru gelirken eklemek istediğim çok önemli bir şey var. Hani bir laf var ya, anlatma, göster. Anlatma, göster diyorlar ya. Çok doğru. Aslında bu sözün orijinal anlamını elbette ki çok önemsiyorum. Ancak bir de bunu manifest çalışmaları için de düşünürsek dostlar, yaptığınız, yani benden size naçizane bir tavsiye. Yaptığınız hiçbir çalışmayı, yaşadığınız gelişmeleri bununla ilgili ve hislerinizi bir başkasıyla paylaşmayın. Bunları kendi içinizde yaşayın. Ve olduklarında zaten insanlara ilan edebilirsiniz. İstediğiniz gibi haykırabilirsiniz. Yani belki bunu nasıl yaptığınızı ve gerçekleştirdiğinizi yani o şeyi nasıl çektiğinizi anlatmayacak olabilirsiniz. Ancak hayatınızda olmaya başlayan o güzellikleri, hayallerinizin bile ötesindeki güzellikleri zaten görecekler. Ama bunları gerçek anlamda hayatınıza tezahür edene kadar bence bana kalırsa anlatmayın. Yani paylaşmayın bunları. Bunlar sizin sırlarınız olsun ki muhakkak hayatınızda tezahür edecektir. Bunun zamanı yok. Bakın, zamana bırakmayın. Çünkü zaman diye bir şey yok. Evrene bırakın, Allah'a bırakın, Yaradan'a bırakın, neye inanıyorsanız işte ona bırakın. Zamana bırakmak diye bir şey yok. Tekrar ediyorum, zamana bırakma lafını kaldırıyoruz. Tamam, yani lügatımızdan kaldırıyoruz. Zamanı bırakmak diye bir şey yok. Evrene bırakmak, Yaradan'a bırakmak, Allah'a bırakmak. En doğru zamanda hayatınıza tezahür edecek. Bakın, garanti veriyorum, edecek. Edecek yani. Başka şansı yok çünkü siz bilinçaltınızı ikna ettiniz. Bilinçaltınız yüksek benliğinizle iletişim kurdu. O yüzden onun olmama şansı yok yani. Artık sizin için güzel şeyleri yaşamanın zamanı geldi. İşte hayatımızdaki dönüşümleri bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Dilerseniz bunları küçük küçük hedeflerinizden başlayabilirsiniz. Çok büyük değil, yani deneme amaçlı, deneme boyu gibi düşünün dostlar. Alıştırmalar yapın, bunu kendinize şey edinin ya, böyle bir günlük bir rutin edinin ve zaten günde yani ortalama bir 10-15 dakikanızı alacak bir şey, ama bana kalırsa en az yarım saat, bir saat boyunca o olma halinde, yani o işte meditasyona giriş, o anda kalmadır, işte o yaratılan olasılığı çekmedir, onu yaşamadır, hissetmedir, sonra tekrar o andan çıkma, normal hayata dönme hazırlıklarıdır, şudur budur, zaten yarım saat, bir saat sürer. Ama bunu kendiniz için çok görmeyin dostlar. Maksimumu da, yani bunun süresi size kalmış, meditasyon tarzı tamamen size kalmış. Anda kalarak, olasılığı çekerek, bilinçaltınızı ikna ederek dostlar. Dediğim gibi bilinçaltınızı, bakın, toparlayalım. Hayallerinizi hedefe dönüştüreceksiniz. Bu nasıl oluyor? Hayal olmayan bir şey. Hedef ise orada olan ama orada duran bir şey ve siz o duran şeyi çekeceksiniz kendinize. Hayali hedefe dönüştürdük. Sonrasında bilinçaltınızı ikna edeceksiniz. O hedefi çektiniz. Şu anda ona sahipsiniz. Bakın, tekrar anlatıyorum ki hani şey olmasın. Böyle bir kopuk, eksik kalan bir şey olmasın diye. Çok gerçekten bu anlattıklarımı özümsediğiniz zaman, bunların ne demek istediğimi anladığınız zaman, bütün çalışmalar dostlar, bakın, ister kendi yönteminizi bulun, isterseniz de başka var olan manifest çalışmalarından yararlanın, fark etmez. Hangisini yaparsanız yapın, bunu
Bu anlattıklarımı özümseyin. Bakın bunlar çünkü bu çalışmaların özü. Nasıl, neden yapıldıklarını anlatan şeyler. Olma hali, gelecek yok, şimdi var. Tamam mı? Bu sizin bütün manifest çalışmalarındaki kilit noktanız. Hayallerinizi, hedeflerinizi hedefe dönüştürmek ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için. Dostlar, özetle hedeflerinize bilinçli bir zihinle ulaşmanız çok zor. Bunu bilinçaltını ikna ederek, onunla iyi anlaşarak, işbirliği yaparak, ona tıpkı bir çocuk gibi nazik, sevecen davranarak ve onu bir şekilde ikna ederek kavuşabilirsiniz. Hedeflere kavuşmanın anahtarı budur sevgili dostlar ve bunu artık nasıl yaparsınız bilemiyorum. Bu tamamen size kalmış. Kalıplara takılmayın. Kendi kalıplarınızı, kendi yöntemlerinizi yaratın. Bu konuda yaratıcı olun ve özgür olun. Kendinizi kısıtlamayın bilincinizle. Videoyu kapatırken özellikle şunun üzerinde durmak isterim ki dostlar, siz hiçbir şey yaratmıyorsunuz. Siz sizin için yaratılmış olanı seçiyorsunuz, tercih ediyorsunuz ve hayatınıza çekiyorsunuz. Ve o şimdi, şu anda oldu. Oldu, oldu, oldu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşkla kalın.